Bu sunumda 18. yüzyıldan gelen çok radikal bir fikri masaya yatıracağız. İnsanı bir makine olarak gören sarsıcı bir konsept. Hadi gelin, aydınlanma çağının bu kışkırtıcı düşüncesinin derinliklerine birlikte inelim. Julien Offre de Lamettrie'nin eserinin merkezindeki bu kışkırtıcı soruyu doğrudan size yönelterek başlayalım. Düşünceleriniz, duygularınız, ruhunuz ya hepsi karmaşık bir mekanizmanın tıkır tıkır işlemesinden ibaretse, İşte o skandalın tam merkezindeki eser, Fransız hekim ve filozof Julien Offre de Lamettrie'nin o meşhur kitabı. Bu kitap o kadar tehlikeli görüldü ki, düşünsenize basımcısı bile adını kitaba koymaktan çekinmiş. Hatta bir de ön söz eklemek zorunda kalmış, yok yok bu kitap dine karşı bir saldırı falan değil diye. Peki bu fikir neden bu kadar büyük bir skandaldı? Gelin önce Lamettrie'nin nasıl bir felsefi savaş alanına girdiğini bir anlayalım. O dönemde kabul gören görüş şuydu: insan iki parçadan oluşur, biri fiziksel bedenimiz, diğeri de ondan tamamen ayrı, ölümsüz, elle tutulmayan bir ruh. Lamettrie ise çıktı ve dedi ki hayır, hepsi yanlış. Ona göre insan tek bir bütündü, tamamen maddeden oluşan biyolojik bir makineydi. Hani o ruh dediğimiz şey var ya, o aslında sadece beynimizin çalışmasından ibaretti. Peki Lemaitre bu kadar cüretkar bir sonuca nasıl vardı? İşte bu sözü onun bütün yöntemini özetliyor aslında. Diyor ki, bırakalım artık filozofların o boş laflarını, deneyimin deneyini elimize alalım. Yani ne yapıyor? Soyut fikirleri, teolojiyi bir kenara atıyor ve bir hekim olarak kendi gözlemlerine, yani elle tutulur kanıtlara odaklanıyor. Felsefeyi kütüphaneden alıp adeta ameliyathaneye taşıyor. ona göre en yetkili kişiler doktorlardı. Çünkü ancak onlar bedenin içini, hastalıkların, yaraların zihni nasıl altüst ettiğini birebir görüyordu. İnsanın sırrı bedenin mekaniğinde saklıydı. İşte şimdi Lamettrie'nin argümanının tam kalbine iniyoruz. Bedenin zihne nasıl hükmettiğini gösteren kanıtlarına bir bakalım. Kanıtlarına o kadar basit ve aslında hepimizin yaşadığı bir yerden başlıyor ki yemekler ve içkiler. Güzel bir yemek yediğinizde en mutsuz anınızda bile içinize bir neşe dolmaz mı? Veya birkaç kadeh içki en çekingen insanı bile cesur yapabilir. Lamettrie'ye göre ruh tamamen mideden gelen sinyallere göre hareket ediyor. Veya düşünün hastalıklar. En zeki, en parlak insan bile yüksek ateşle yatağa düştüğünde saçmalamaya başlayabilir. Tam tersi, bazen de bir hastalık sonrası birinin zihninin açıldığı görülür. Demek ki neymiş? Ruhun durumu tamamen bedenin kimyasına, sağlığına bağlıymış. Bir başka güçlü kanıtı da maddeler. Mesela afyon. En çelik gibi iradeyi bile yerle bir edebilir. Ruhunuz uyanık kalacağım diye çırpınsa bile bedeninize giren bir kimyasal ona emir verir ve onu uykuya zorlar. İrade falan dinlemez. En sıradan eylemimiz olan uyku bile bu tezi kanıtlıyor. Vücudumuz yavaşladığında, kan dolaşımımız sakinleştiğinde ruh da bedenle beraber süzülür ve uykuya dalar. Ama diyelim ki çok heyecanlısınız, kanınız deli gibi akıyor. O zaman ruhun uyuması, dinlenmesi mümkün mü? Değil. İşte tüm bu örnekler bizi tek bir yere çıkarıyor. Bedenin mutlak hakimiyeti. Yediğimiz yemekten, yaşadığımız iklime, hastalıklardan yaşımıza kadar her şey o soyut sandığımız ruhun aslında tamamen fiziksel makinemizin bir sonucu olduğunu, onun bir parçası olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin Lamettrie'nin belki de en radikal, en kışkırtıcı iddiasına geçelim. İnsan ve hayvan arasındaki o keskin sanılan çizgiyi nasıl bulanıklaştırdığına. Lamettrie'ye göre biz insanlar öyle hayvanlardan tamamen kopuk, apayrı, üstün bir varlık falan değiliz. Biz de doğanın bir parçasıyız, bir devamıyız. Yani aramızdaki fark bir tür farkından ziyade bir derece farkı. Onlar neyse biz de oyuz. Sadece biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Bunu anatomiyle kanıtlamaya çalışıyor. Diyor ki bir insan beynine bakın, bir de maymun beynine. Evet, insan beyni daha büyük, daha kıvrımlı, daha karmaşık ama temeldeki parçalar aynı. Peki bu kadar fiziksel benzerlik varken işlevlerinin de benzer olduğunu düşünmek mantıksız mı? İşte tam bu noktada o meşhur sorusunu soruyor. Diyor ki, doğuştan duymayan birine doğru tekniklerle konuşmayı öğretebiliyoruz, değil mi? Sesleri sembollerle eşleştirmesini sağlıyoruz. Peki aynı şeyi neden bir maymuna yapamayalım? Bu soruyla aslında insanın o ayrıcalıklı konumunu yerle bir ediyor. Peki tamam, biyolojik bir makineyiz. Ama bu makine nasıl oluyor da düşünen, felsefe yapan, sanat üreten bir zihne dönüşüyor? İşte Lamettrie'nin bu konudaki kilit fikrine, makinayı cilalama meselesine bakalım. Bu sözü her şeyi açıklıyor. Beynimiz, yani biyolojik donanımımız, doğduğumuzda işlenmemiş bir elmas gibi. İçinde müthiş bir potansiyel var ama ham.
Onu parlatan, bir mücevhere dönüştüren şey ise dışarıdan gelen yazılım, yani dil, kültür ve eğitim. Yani süreç şöyle işliyor. 1. Elimizde biyolojik bir yapı var. Beyin. Ham madde bu. 2. Bu yapıya dışarıdan sürekli bilgi yükleniyor. Dil, işaretler, semboller. 3. Eğitimle bu beyin bu bilgileri işlemeyi, aralarında bağlantılar kurmayı, desenleri tanımayı öğreniyor. Kısacası zeka gökten inen ilahi bir hediye değil. Eğitimle tuğla tuğla inşa edilen bir yapı. Bu Lametri'nin belki de en vurucu iddialarından biri. Bizi hayvanlardan ayıran o yüce sandığımız şeyin soyut bir ruh falan değil, tamamen sonradan öğrendiğimiz bir araç olan dil olduğunu söylüyor. Dil olmasaydı biz de diğer hayvanlar gibi içgüdülerimizle yaşardık. Evet, artık bütün parçaları birleştirebiliriz. Gelin Lametri'nin bu hayaletsiz makine fikrini ve bize bıraktığı mirası bir özetleyelim. Sonuç olarak Lametriye'ye göre ruh neydi? Makinanın içinde dolaşan gizemli bir hayalet değildi. Ruh, beynin ta kendisiydi. Özellikle de beynin her şeyi algılama, birleştirme ve yeni fikirler üretme yeteneği, yani hayal gücüydü. Hafıza, akıl yürütme, yargılama, bunların hepsi bu tek fiziksel sürecin farklı farklı görünümleriydi. Peki 250 yıl önce yazılmış bu metin bugün bizim için neden bu kadar önemli? Çok basit. Çünkü Lametri'nin o cüretkar fikirleri bugünün modern biliminin temellerini attı. Hani bilincin beyindeki kimyasal reaksiyonlardan ibaret olduğu fikri var ya, işte bu günümüz nörobiliminin çıkış noktası. Ya da karmaşık bir makinenin düşünebileceği fikri. Bu da yapay zeka çalışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Ve bu yolculuğu Lametri'nin felsefesinin ne kadar derin olduğunu düşündürecek o büyük soruyla bitirelim. Eğer bizler sadece karmaşık makinalarsak, eğer kişiliğimiz, zekamız, ahlak anlayışımız, her şeyimiz bu biyolojik makinenin bir ürünüyse, o zaman bu makineyi yeniden programlayabilir miyiz? Ve bu, insan olmanın anlamını nasıl değiştirir?